Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umuyorum ki hepiniz çok iyisinizdir. Tüm iyi niyetli dilek ve istekleriniz gerçekleşme yolundadır. Bugün yine şahane bir konuyla karşınızdayız. Ailevi sorunlara ilişkin bir açılım yapacağız. Bu açılımı, yani daha doğrusu bu öneriyi bir takipçim sunmuştu. Bana da çok mantıklı geldi. Çünkü herhalde aramızda ailevi sorun yaşamayan yok denecek kadar azdır. Hemen hemen hepimiz ailevi sorunlar yaşıyoruz. Bunlar güncel ailevi sorunlarımız olabileceği gibi geçmiş dönemlerden, ailelerden, atalardan kalan, miras kalan sorunlar da olabilir. Açılımın seyrine göre, gidişatına göre bakacağız tüm bunlara detaylı bir şekilde. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bugün 2 adet deste kullanacağım. Deste seçmeli olacak. İlk destemiz şöyle klasik tarot destesi. Bunu tarot eğitim videolarında kullanmıştım hatırlarsanız. İlk destemiz bu olacak. İkinci destemiz ise bu kırmızılı deste olacak arkadaşlar. Her ikisi de klasik tarot desteleri. Evet. Bakalım ailevi sorunlara ilişkin neler çıkacak? Bunları inceleyeceğiz. Dediğim gibi her şey olabilir. Geçmişten gelen problemler olabilir. Şu anda yaşadıklarınız olabilir ve buna dair tabii ki meleklerimizden ve Rumi'den de öneriler alacağız açılım sonunda. Evet, seçiminizi yaptıysanız ben hemen ilk deste olan klasik tarot destesinden başlamak istiyorum. Bakalım sizlerin aile hayatınızla ilişkin sorunlarınız nelermiş ve bunlarla ilgili neler tavsiye ediliyor? Bu desteği seçen sevgili arkadaşlarım için evrenden mesajları almaya ve buna kanal olmaya niyet ediyorum. Bu arada arkadaşlar abonelik, beğeni ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Hepsi benim için çok değerli. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Destek ve motivasyon açısından. Güzel bir aile oluyoruz bence. Evet. Net görünüyor sanıyorum. Çok fazla döndü. Peki.
Sanırım şuraya düştü. Peki. Evet arkadaşlar, gerekirse ekstra kart çekeceğiz açılımın seyrine göre. Şimdi bakalım sizin genel olarak şu kısım ailevi sorunlarınız ya da ailevi gündemleriniz neye işaret ediyor? Bakın şimdi arkadaşlar, burada ailenizle, yani şu anda hani ailem dediğiniz bu anne baba ve kardeşlerden oluşan bir çekirdek ailede olabilir ya da eşiniz ve çocuklarınızla olan bir ailede olabilir. Fark etmez. Şu an içinde bulunduğunuz ve ailem dediğiniz kurumla ilgili 19 numarayla bir sadakat kartımız çıktı. Diyor ki burada sevdiklerinize sadık olun. Yani ben burada yanındaki taahhüt kartı ile birlikte değerlendirdiğim zaman genel olarak henüz daha açılıma geçmedik. Yani açılımın ilerleyen zamanlarda ne göreceğiz, bu nasıl seyredecek bu açılım bilemiyoruz tabii ki, ama ilk yorumum şu şekilde. Şimdi burada sadakatle ilgili bazı, yani sadık olmak, verilen sözlerin tutulması ile ilgili bazı sıkıntılar yaşadığınızı görüyorum bu desteği seçen arkadaşlarım için. Yani bir takım taahhütler varmış burada. Belki sadakatle ilgili, belki farklı sözler verildi. Yani siz bu kişilerle belki de bundan önceki yaşamlarınızda dünyaya gelmeden önce zaten aile üyelerimizi bu şekilde seçeriz ya arkadaşlar. Yani bu anlaşmalar ve sözleşmeler aslında biz dünyaya gelmeden önce ruhlarımız tarafından yapılan sözleşmelerdir. Her ne kadar ailemizi seçemiyoruz desek de bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi burada bir taahhüt meselesi var, bir de sadakat meselesi var. Görünen o ki burada bazı sözlerin verilmediğini, bazı durumların konuşulduğu gibi olmadığını ve sadakatle ilgili bazı problemler olduğunu görüyorum. Hemen yanındaki kartımız yetim kartı gelmiş, yetim arketipi gelmiş. Burada da diyor ki kendi başına yapmayı öğrenmeye dayanan bağımsızlık, hayatta kalma korkusunu yenmek. Şimdi burada bence gölge niteliğine de bir bakalım. Olgunlaşmayı engelleyen terk edilme korkusu, uygunsuz vekil aileler aramak. Bakın. Şimdi burada kendi aile yapısı içerisinde yalnız kalan, belki de bir takım sözlerin tutulmamasından kaynaklı ya da sadakatle ilgili bazı konuların, bazı sorunların olmasından kaynaklı burada kendi nasıl diyelim onu, kendi başına, kendi işini kendi başına yapmayı öğrenmiş bir birey görüyorum. Muhtemelen bu sizin enerjiniz. Yani siz kendi aile yapınız içerisinde her şeyi kendi başına halletmesi gereken, sanki böyle kimsesi yokmuş gibi hisseden, yani bir aile var ama sanki o aile yokmuş gibi hisseden bir birey olabilirsiniz arkadaşlar. Bu kart buna işaret ediyor ve diyor ki kendi başına yapmayı öğrenmeye dayanan bağımsızlık. Bu durum sizde bir bağımsızlık yaratmış olabilir. Yani aileye bağlı hissedememek, çünkü aile arkanızda değilmiş gibi hissetmek ve burada bazı şeyleri kendi başınıza yapmak zorunda kalmak gibi durumlardan söz ediyoruz. Bu durum sizi bağımsızlaştırmış olabilir. Aile bireyleriyle aranızdaki bağın zayıflamasına neden olmuş olabilir. Bunu sizin için bir sorun teşkil etmiş olabilir. Bunun yanı sıra hayatta kalma korkusunu yenmek. Yani bunun iyi yönü işte sizin hayatta kalma korkunuzu yenmekle ilgili. Yani siz aslında kötü gibi görünen bir şeyi, işte her şeyi tek başınıza yapmak zorunda kaldınız, belki destek alamadınız, belki bununla ilgili problemler yaşadığınız, verilen sözler tutulmadı. Fakat burada kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı ve güçlenmeyi öğrenmişsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili bir mesele olduğunu görüyoruz burada. Fakat bunun yanı sıra hep bir terk edilme korkusu. Yani aile tarafından belki küçük yaşlardan itibaren hep bir terk edilme korkusu içerisindeydiniz. İşte bu da olumsuz tarafı olabilir bu durumun. Ve uygunsuz vekil aileler aramak diyor kartın altında. Yani siz
kendi ailenizde aile gibi hissedemeyip aile sıcaklığını başka bir yerde aramış olabilirsiniz. Başka bir ailede aramış olabilirsiniz. Belki bununla ilgili eylemleriniz olmuş olabilir ya da başka bir aileyi kendi aileniz gibi görmüş ya da başka bir ailenin kendi aileniz olmasını çok dilemiş olabilirsiniz. Yani kendinize böyle vekil, örnek aileler atamışsınızdır kendi kendinize. Keşke şu aile benim ailem olsaydı, benim arkamda dururdu, daha iyi bir yere gelirdim gibi. Fakat burada bilmeniz gereken şey, her ne kadar kötü gibi görünse de yaşadığınız problem sizi olgunlaştırmış arkadaşlar. Evet. Bakın, çok can alıcı bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada sizin yaşınız her ne olursa olsun, medeni durumunuz her ne olursa olsun arkadaşlar, sizin şurada yaşadığınız şu problemler, şu karta da geleceğim birazdan ama bana şunu anımsatıyor biraz. Sanki cinsel hayatınıza, cinselliğinize etki ediyor. Yani siz farkında olsanız da olmasanız da siz cinsellikle ilgili konulara aslında çok bağlantısız gibi gelebilir, alakasız gibi gelebilir size ama bu konulara bakış açınızı çok derinden etkilemiş bu ailevi meseleler. Yani belki bu kalıplar, belki nasıl diyeyim? Yani şuradaki kalıplarınızı, bakış açınızı, yapınızı, cinsellikteki yapınızı bu ailevi problemler ya da bu ailevi durumlar oluşturmuş gibi görünüyor arkadaşlar. Bunu kendinize göre alın lütfen. Artık ne şekilde yorumlarsanız ama böyle bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Ve bu aile problemlerinin aile içindeki bir olgun bir bayandan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani bu bayan her kimse sanki problem aslında oymuş gibi görünüyor. Yani görünürdeki problem o gibi görünüyor. Belki perde arkasında farklı bir sebep olabilir. Şimdi bakacağız buraya. Fakat buradaki görünür sebep aile içerisindeki böyle olgun ve sözü geçen, yani nasıl diyelim, bir hanımefendi konumundaki bir bayan, öyle söyleyelim. Bu bayan ile ilgili tüm bu anlattıklarımın kaynağının bu kişi olduğu görünüyor arkadaşlar. Görünürdeki sebep bu gibi sanki. Öyle hissediyorum. Evet, geçelim şimdi bakalım açılımımıza. Bakın, şimdi size az önce bahsettim ya, şurada bir yetim çocuk arketipi vardı. Arketip kartımızda ve burada diyordu ki yani kendi işini kendi halletmesi gereken bir çocuk. Çocukluktan beri belki böyleydi bu durum, bahsetmiştim size. İşte burada bu kart bize bunu anlatıyor. Klasik tarottaki aslında para beşlisi kartımız bu. Yani siz dışarıda kalmış gibi, belki çocukluğunuzdan beri aile yapınız içerisinde böyle dışarıda kalmış gibi hissettiniz. Evet, bu durum size az önce bahsettiğim konuma getirdi. Kendi ayakları üzerinde duran, belki kendi farklı bir aile arayan. Yani siz ailenizde hep kendinizi böyle dışlanmış gibi hissetmiş olabilirsiniz. Ailenizi bir türlü benimseyememiş ya da onların sizi benimsemediğini düşünmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Fakat bu durum sizi bir olgunluğa getirmiş. Yani zaten burada da bahsetmiştim. Ne diyor? Hayatta kalma korkusunu yenmek, olgunlaştırmış. Sizi küçük yaşta olgunlaştıran, çocuk yaşta belki de bu şekilde dışlanmışlık hissi, benimsenmemek hissi sizi olgunlaştırmış, bir ermiş kıvamına getirmiş arkadaşlar bu bağlantı içerisinde. Bu ailevi bağlantı içerisinde. Bunu söylemeliyim. Zaten az önce de bahsetmiştim. Bu geçmişten bakıyoruz şu anda. Ve tabii ki arkadaşlar sizdeki yarattığı bu hayal kırıklığı, yani bu durumun işte hayal kırıklığı, üzüntüsü, acısı tabii ki size bir kule etkisi yaratmış. Kule nedir? Ani yıkım demektir. Bir anda fikrin değişmesi demektir. Dışarıdan gelen bir etkiyle olur bu. Ve dışarıdan gelen etki dediğimiz zaten burada aileden gelen bir etkiden söz ediyoruz. Bu sizin için ani yıkım, hayal kırıklığı, size kötü şeyler yaşatan, bulunduğunuz düzeni belki değiştirmenize neden olan, belki ailenin içinden çıkmak zorunda kaldınız, belki hiç ummadığınız yerden vuruldunuz, belki farklı sırlar öğrendiniz. İşte arkadaşlar bu konu her neyse sizi aile içerisinde yıkıma uğratan ve hayal kırıklığına uğratan bu konu sizi asileştirmiş. Yani siz böyle daha hırçın, daha asi, daha başına buyruk oldunuz belki de. Bu durum sizi bu hale getirmiş arkadaşlar. Burada bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani
bütün aile içerisinde yaşanan bütün sıkıntılar aslında iyi bir şeye hizmet etmiş. Fakat tabii ki çok acılı ve sancılı süreçler olmuş gibi görünüyor. Şimdi bakalım şu andaki güncel durumda nedir? Adalet ve kutlama. Bakın arkadaşlar, siz geçmişte yaşadığınız bu sıkıntılarla ilgili belki adaletsizliği ve haksızlığa uğradığınızı düşündünüz. Fakat burada şu anda gündemde bir adalet söz konusu. Yani dengelerin biraz daha sağlandığı, belki aile üyeleriyle o kopukluğun, o dışlanmışlığın belki biraz daha sona erdiği, buzların erimeye başladığı, düzenin biraz daha oturup adaletin sağlanmaya başladığı bir dönemden geçiyor olabilirsiniz şu anda. Ve bu tabii ki bir sevince, bir kutlamaya neden oluyor. Belki aile içinde bazı barışmalar oldu. Belki dediğim gibi bir adım atıldı taraflar arasında. Ve bu durum yine bir kutlamaya neden oldu. Sanki aile içinde bir şeyi kutluyorsunuz gibi şu anda. Ya da adli konularla ilgili yaşanan güzel gelişmeler aradaki buzların erimesine sebep olmuş olabilir. Bu da olabilir arkadaşlar. Burada adaletle ilgili bir konu var. Yani haksızlıkların biraz daha dengelenmesi. Belki maddi anlamda da mesela miras konularında da belki bazı dengelenmeler ve düzenlenmeler yapılmış olabilir. Belki daha öncesinde bir haksızlık vardı ama şu anda bu, yani bu her neyse arkadaşlar, bu adalet konusu her neyse adil olmak, dengeye oturması bir şeylerin, bununla ilgili bir kutlama sürecinde olduğunu görüyorum. Ve zaten bu durum şu anda gündemde. Bakın bu çok yavaş olmuş. Yani çok uzun sürece yayılmış. Hemen olan bir şey değil bunlar tabii ki. Zaman almış fakat sağlam. Çünkü Tılsım şövalyesi sağlam adım atar. Yani çok yavaş ilerler ama sağlam adım atar. Yani burada bir şeylerin oluşması için biraz zaman geçmiş. Fakat şu anda temeli sağlam bir şekilde atılan bazı oluşumlar gerçekleşiyor. Bunu siz somut bir şekilde görüyorsunuz. Belki daha önceden altyapısı oluşturuluyordu. Fakat siz bunu göremiyordunuz. Burada adalet kartı ile birlikte Tılsım şövalyesinin gelmesi bana bununla ilgili adımların atılmaya başlandığını ve görünür hale gelmeye başladığının çok açık bir göstergesi arkadaşlar. Güzel, güzel bir gelişme. Peki, yakın gelecekte bu durumlara ilişkin neler olabilir, buna bakacağız. Bakın arkadaşlar, şimdi siz aslında burada kupa şövalyesi, yani sizin aranızda her ne kadar sıkıntılar olsa da kupa altılısı ile birlikte gelecekte biraz daha böyle geçmişe olan özlem, belki aile üyelerinin ya da aile dediğimiz artık her kimse arkadaşlar, geçmişe olan özleminin biraz da artacağını görüyoruz. Belki o geçmiş günler aklınıza gelecek, onları almak isteyeceksiniz. Belki onların hatırına tekrar bir araya gelmeler, aradaki buzların çözülmesi, her türlü durum iyiye doğru gidiyor arkadaşlar. Bunu söylemeliyim. Yani kupa altılısı geçmişe dair bazı hatır gönül işlerinin sayesinde bir şeylerin tekrar toparlanması olabilir. Yani geçmişe duyulan bir özlem var arkadaşlar. Her ne kadar şu an çok hissedilmese de ilerleyen zamanlarda, yakın olası gelecekte biraz daha bu durumun hissedileceğini ve bu durumun gerçekten iyiye doğru gideceğini görüyoruz. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimali söylemem gerekirse arkadaşlar, burada çocukluğunuza dair, geçmişe dair, aile geçmişinize dair bazı sırların ortaya çıkacağını görüyoruz. Ama bu bana iyi bir şeyler anımsatıyor. Belki de sizin daha önceden bilmediğiniz bir sebepten dolayı olaylar bu hale geldi ve siz bunu bildiğiniz zaman belki bakış açınız değişecek olaylara. Yani burada biraz daha iç sesinize yönelip, olası yakın gelecekte biraz daha içinize yönelip olayların bilinmeyen perde arkasındaki kısımlarıyla biraz ilgilenmeye çalışın. Görünürdeki, dedim ya size, görünürde evet böyle bir, mesela görünürde bir kadının problem olduğu bu süreçte aslında bir kadının sebep olduğu görünüyor gibi. Fakat burada sizin eskiden beri süregelen, belki çocukluğunuzdan beri süregelen bir şeyin açığa çıkması söz konusu arkadaşlar. Siz sanki bir şey öğreneceksiniz gibi ve bu fikirlerinizi ve bakış açınızı değiştirecek gibi görünüyor arkadaşlar gelecekte. Olası yakın gelecekte. Çok güzel. Burası da güzel. Bakalım. Kılıç şövalyesi ve atılım. Bakın zaten şu iki kart birbirine ne kadar senkronize. Siz şurada öğreneceğiniz sırdan sonra, bu sır her neyse arkadaşlar, burada bir şey açığa çıkacak sanki. Bir gizem, bir sır, aileyle ilgili bir sır açığa çıkacak. Siz belki bunu hissediyorsunuz, belki de hissetmiyorsunuz. Bunu bilemem arkadaşlar ama burada açığa çıkacak bir şey var ve siz bunun üzerine belki biraz atak davranabilirsiniz. Yani böyle bir
öfkelenme, ani bir sinirlenme durumu olabilir. Tamam, güzel bir şeydir ama hani kötü bir şey olarak algılamadım. Fakat durum her ne olursa olsun, bir sır, iyi bir sır bile olsa bu kadar yıldır saklanması ve açığa çıkmaması arkadaşlar insanı tabii ki hayal kırıklığına uğratır ve öfkelendirir. Bu nedenden dolayı belki de dediğim gibi şu anda bu durumdasınız. Yani olası geleceğe bakıyoruz ama bu şu andaki enerjinizde olabilir. Tarot kartları uyarıyor. Diyor ki bakın, böyle bir şey olduğu zaman bu eskiye dair bir şey öğreneceksiniz. Açığa çıkacak. Evet, böyle bir ihtimal var. Lütfen ama lütfen sakin kalın. Zaten azize ve sakinlik, sükunet demektir. Olayların arkasındakini görebilmek demektir. Lütfen görünürdekiyle ilgilenip hemen parlayıp atlama. Sakin ol. Mantıklı ol. Yani o şeyin, gerçek sebebin, olayın arkasındaki gerçek sebebi öğren. Ona göre hareket et. Ani davranıp, atak davranıp da öfkelenmek, sinirlenmek, kalp kırmak ya da farklı şeyler yapmak, bunlara dikkat et diyor arkadaşlar. Dediğim gibi burada size çok net bir uyarı var. Bu ortaya çıkacak olan her neyse yakın gelecekte bununla ilgili bir uyarı var size arkadaşlar. Dikkatli olun, sakin olun. Her ne olursa olsun sakin olun. Her şeyin bir sebebi vardır. Evet, durum bahsettiğim şekilde arkadaşlar. Bakıyorum daha farklı ne söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bu özellikle şu kart dikkatimi çekti. Yani siz cinsel yaşamınız, yani cinsellik sadece hani cinsel yaşam anlamında değil, sizin ilişkilerinizi, duygusal ilişkilerinizi, tutkularınızı, arzularınızı bile etkileyen bir durum var burada. Onu size söyleyeyim. Yani bağlantıyı siz kendi hikayelerinize göre kurun. Fakat burada bağlantılı bir durum var. Evet. Peki. Durum böyleyken size neler tavsiye edilir? Hemen onlara da bakalım. Meleklerimizden ve Rumi'den mesajlar alalım. Yani kart açıldı arkadaşlar. Bunu artık alacağım. Yapacak bir şey yok. Evet, bu da böyle bir attı kendini dışarıya doğru. Evet, bakalım. Baş melek İsrafil geldi arkadaşlar melek mesajlarımızda, melek terapisi kartlarımızda. Şifa meleğin yanında, şifa çalışmanı destekliyor. Bakın arkadaşlar, melekleriniz diyor ki yanındayız. Sen sakin kal demişti az önce, sakın öfkelenme. Bazı konularla ilgili biz destekliyoruz seni. Yanındayız, bize güven ve bizden yardım iste. Meleklerinizden bu konuda yardım isteyebilirsiniz. Şifa sizin için çalışıyor arkadaşlar. Burada melekleriniz bunu çok açık bir şekilde söylüyor. İkinci melek mesajımız bir adım at. Ve diyor ki ufak bir adım. Yüreğinin yolunda attığın o küçük adım sana tüm kapıları açacak. Şimdi arkadaşlar burada tabii ki melekleriniz, biz yardım ediyoruz. Şifa senin için çalışıyor diyor. Fakat aile üyelerinizle ilgili bir sıkıntınız varsa ve bahsettiğim konularda problem yaşıyorsanız siz de bir adım atmalısınız. Yani her şeyi karşı taraftan bekleyen, işte karşı tarafın iyileştirmesini bekleyen ya da her şeyi sisteme bırakan kişi olmamalısınız arkadaşlar. Burada çok önemli bir uyarı var. Sen de bir adım at. Ufak bir adım. Yüreğinin yolunda attığın o küçük adım sana tüm kapıları açacak. Belki de siz bazı konularda gurur yapıyorsunuz. İşte hep bana gelinsin, hep karşı taraf çözsün, özür dilensin gibi düşünüyorsunuz. Ama arkadaşlar sizin de burada bir adım atmanız gerektiği, bu tür konuları ve problemleri çözmek için sizin de bir katkıda bulunmanız gerektiği konusunda da meleklerden yine destek var. Peki bakalım Rumi ne diyor? Kadehlerin süvarisi yani kupa şövalyesi geldi arkadaşlar. Diyor ki bana gelsin çünkü kazanılan mal kalıcıdır. Tüm faydalarıyla beni sevindirir. Şimdi burada mal falan dedi. Zaten az önce de bahsetmiştim. Belki bir miras, belki mülk ile ilgili sıkıntılarınız var aile içerisinde.
Şimdi bakın buraya da atıfta bulunuyor olabilir. Fakat burada dediğim gibi şurayla biraz bağlantı kurdum burada. Yani siz karşı taraftan evet bana gelsin, karşı taraf bana gelsin diye olabilirsiniz. Yani bu işin çözümüyle ilgili kendinizde bir sorumluluk görmüyor olabilirsiniz. Ben elimden gelen her şeyi yaptım ya da ben ne yapabilirim ki diyebilirsiniz ama mutlaka yapacağınız bir şeyler vardır. Yani siz kendi üzerinize düşen görevi, kendi adımlarınızı atın diyor kısaca burada arkadaşlar. Böyle olduğu zaman da çözümün çok daha hızlı olacağını ve yüzünüzün çok daha çabuk güleceğini, yani bu ailevi problemlerin aslında bir çözüm olduğunu, asla çözümsüz olmadığını söylüyor bize kartlar. Evet arkadaşlar, o zaman şöyle yapalım. Adalet kartını kullanmak istiyorum bugün. Şifamızı çalıştıralım. Bu desteği dinleyen sevgili arkadaşlarım için evrenden akan en yüksek şifaya kanal olmaya niyet ediyorum. Arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım en kısa zamanda tüm sorunlarınız çözüme ulaşır. Abonelik, beğeni ve yorumlarınızla beni desteklemeyi lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben hemen ikinci desteğe geçiyorum. İkinci desteği seçen sevgili arkadaşlarım, sizler de hoş geldiniz. Bakalım sizin ailevi problemleriniz neye işaret edecek ve bunlarla ilgili tavsiyeler neler olabilir? Bunu inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Bakalım sizin ailevi gündeminiz neymiş? Öncelikle 46 numarayla ışıl ışıl parlayın. Tavus kuşu ruhu geldi arkadaşlar. Ben burada dışarıdan görünen kısmıyla aile yaşantınızın aslında dışarıya karşı görünen kısmının çok böyle ışıltılı, işte huzurlu. Çünkü burada da bir huzur kartımız gelmiş arkadaşlar. Yani dışarıdan göründüğü kadarıyla aile hayatınız çok huzurlu, şaşafatlı. Yani çok lüks olmasa bile en azından çok iyi görünen, böyle imrenilen dışarıdan bakıldığı zaman gayet güzel, ilişkilerin çok iyi olduğu, huzur dolu bir ortam gibi görünüyor. Şimdi tabii ki detaylara bakacağız. Burada bir görünen kısmı bu arada çok güzel. Fakat
Fakat bakalım göründüğü gibi mi aslında işin detayı. Burada bir kumarbaz arketipimiz gelmiş arkadaşlar. Şimdi ben bu kumarbazı daha okumadan şöyle yorumlayabilirim. Gerçekten aile içerisinde kumarla ilgili bir sıkıntı olabilir. Bu birinci ihtimal. İlk önce düz anlamını alıyoruz. Şimdi bakalım. Başkaları sizden şüphe duyarken bile sezgilerinin peşinden gitme isteği, olumlu nitelik olarak. Bir de gölgeye bakalım, gölge niteliğine. Çok çalışmaktan ziyade şansa bel bağlamak. Şimdi benim tahmin ettiğim şekle geliyoruz arkadaşlar. Bakalım, devam edelim. Burada yine bir bulutlar kartımız var. Bir belirsizlik söz konusu arkadaşlar ve bir yolculuk kartı. Şimdi bakın. Dışarıdan çok güzel görünen, şaşafatlı görünen ya da çok imrenilen bir hayatınız, bir aile yaşantınız olabilir. Ya da siz bunu bu şekilde göstermek istiyor olabilirsiniz. Yani dışarıya pek bir şey belli etmeden, şu içerideki sorunlara da şimdi geleceğim. Bu içerideki sorunları dışarıya çok fazla belli etmeden, belki tam tersi şekilde göstererek bunu yapıyor olabilirsiniz ya da gerçekten öyle görünüyor olabilir. Fakat işin iç yüzü biraz farklı. Dediğim gibi burada gerçekten bir kumar söz konusu olabilir. Yani nasıl diyelim onu? Aile içerisinde aile üyelerinden birinin ve ağırlıklı olarak evi geçindiren kişi olabilir bu ya da aile üyelerinden biri diyelim. Neyse şimdi böyle bir genelleme yapmayalım. Böyle bir kişi olabilir arkadaşlar. Eğer böyle bir şey varsa bu kişinin kumara düşkünlüğü olabilir ya da şans oyunlarına düşkünlüğü olabilir. Yani çok çalışmaktan ziyade şansa bel bağlamak. Biraz çalışkan bir insan olmayabilir. İşte şansa bel bağlayan, dediğim gibi şans oyunlarıdır. Çeşitli oyunlardır. Kısa yoldan para kazanmanın derdine düşmüş biri olabilir bu aile içerisinde. Yani şu dışarıdaki şaşafatlı görüntüyü biraz gölgeleyen, buradaki bu huzuru aynı zamanda biraz gölgeleyen biri var ailenin içerisinde. Böyle görünüyor arkadaşlar. Bu da bir belirsizlik yaratıyor tabii ki. Yani bu durum aileyi belirsizliğe sokuyor olabilir. Çünkü direkt kumarbaz kartı çıktı arkadaşlar. Bakar mısınız? Bunu gerçek anlamda da alabiliriz dediğim gibi. Hani çalışmaktan ziyade kısa yoldan para kazanmak ya da kısa yoldan işte ünlü olmak, kısa yoldan rahat etmek gibi özellikleri olan bir kişiden bahsediyoruz. Şimdi bu durum belirsizlik yaratıyor ve gerçekten önünüzü göremeyeceğiniz, tüm aile üyelerinin önünü göremeyeceği bir durum yaratıyor gibi görünüyor. Ve bu belki de bazılarınızın bu aileyi terk etmesine neden oldu. Yani belki daha aile içerisindeki daha farklı birinin terk edişine sebep olmuş olabilir arkadaşlar. Bakın yolculuk kartı var burada. Ya da bu kişinin çok sık yolculuk yapmasına, az önce bahsettiğim bu kişinin çok sık yolculuk yapmasına sebep olmuş olabilir. Ya da bu kişi bu sebepten dolayı çok sık yolculuk yapıyor olabilir. Özetle çok sık yolculuk yapan birinin altından böyle bir sebep çıkabilir arkadaşlar. Ya da dediğim gibi bu kişiden dolayı, bu durumdan dolayı, bu belirsiz durumdan dolayı ya ne olacak bu iş, hani nasıl çözülecek bir belirsizlik söz konusuysa bir kişinin bu aileyi terk edişinden kaynaklı bir durum olabilir arkadaşlar. Şimdi bakacağız. Bakalım açılım bize ne gösterecek bu konuyla ilgili. Şimdi arkadaşlar buradaki büyücü kartını şuradaki kişinin enerjisi olarak alıyorum. Neden? Çünkü büyücü nedir? Olmazı oldurandır. Kendinde o gücü bulandır. Yani ben çok fazla çalışmadan, çaba sarf etmeden çok kısa yoldan para kazanacağım. İşte çok zengin olacağım. Örnek veriyorum şu anda. Hiç yapmadığım bugüne kadar bir şey yapacağım. Bunu başaracağım. Ve bu konuda bir çiçeklenme kartı gelmiş. Yani nedir? Bu konuda bir çiçeklendireceğim. İşte maddi durumu ya da aile huzurumu her neyse yani. Çünkü buna bağlamış olabilir kişi burada. Özellikle tek bir kişiye odaklandık burada. Ama çoğunlukla olarak açılım bunu gösteriyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Geçmişte yani bu durumun geçmişinde dediğim gibi bununla ilgili bir atılım yapılmış olabilir. Çiçeklenmeye dair ailedeki maddi ve manevi konuların sağlamlaşmasına dair
kendinde bu gücü bulmuş ve acayip de bu konuda gaza gelmiş, kendini güçlü hissetmiş bir kişiyi görüyoruz. Ve bununla ilgili bir atılım, keskin ve kararlı bir başlangıçta yapılmış. Fakat burada bu durumun bu kişiyi strese soktuğunu görüyoruz. Yani bir taraftan evet çok güzel olacak, her şeyi işte yapacağım, edeceğim, başaracağım gibi bir motivasyon var burada. Fakat bir taraftan da stres var arkadaşlar. Yani bu durum bu kişiyi strese sokmuş. Bu aile içerisindeki kişi kimse bu durum hem bu kişiyi hem de belki de bilen varsa bu konuyu aile içerisindeki diğer kişileri strese sokan bir durum var burada. Yani yapılan bir başlangıç, belki yeni bir iş girişimi. Yani bunu sadece kumara bağlamamız doğru değil. Burada kısa yoldan para kazanmaya dair her şeyi konuşuyor olabiliriz. Artık siz kendi hikayelerinize göre lütfen alın. Burada yapılmaya çalışılan hamle her neyse burada gerçekleşmiş gibi görünüyor geçmişte ve bu kişide ya da aile üyeleri arasında ciddi bir strese neden olmuş arkadaşlar. Peki bakalım şimdiki duruma. Bakın burada para dörtlüsü kartı ve macera kartı görüyoruz. Şimdi hemen altındaki karta da bir bakıp ona göre yorum yapmak istiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın anladım durumu. Burada yapılan bu atak, bu hamle her neyse arkadaşlar sonuç vermemiş olacak ki hem ailedeki huzuru kaçırmış hem strese sokmuş. Evet, bu stres belki bu başlangıcın ve hamlenin başarısız olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Ve burada kendini kapatan bir enerji var. Yani maceraya kapatan kendini. Evet, burada bir maceraya atılınmış, bir risk alınmış. Yani bunun adı artık resmen macera. Bu her neyse, yapılan girişim, aile içerisindeki girişim her neyse bütün aileyi etkilemiş. Ve sonrasında şu andaki güncel durumda bu maceraya artık kapalı bir kişi olduğunu görüyoruz burada arkadaşlar. En azından elindeki, çünkü para kartıyla beraber geldiği için söylüyorum. En azından elinde var olanları korumak. Yani tamam belli bir birikim yapmış olabilir kişi ama daha fazlasını kaybetmemek, en azından elindekileri korumak adına bir artık böyle kendini maceraya atmaktan geri tutmak isteyen birinin varlığını görüyoruz burada arkadaşlar. Evet ve yine günceldeki durumda bir belirsizlik. Bakın şimdi bu ay kartı ile bulutlar kartı iki ayrı belirsizlik kartı. Burada biraz geleceğini göremeyen, belirsiz bir durumun içine düşmüş ve ailesini de belki de buna düşürmüş bir kişiyi görüyoruz. Bu durum kişiyi olgunlaştırmış. Evet, bu kişiyi tek bir kişi üzerinde durduk nedense ama bana gelen enerji bu yönde arkadaşlar. Yani tek bir kişinin hamlesi bütün aileyi zaten etkilemiş burada. Buradaki ay kartı, belirsizlik kartı, bir korku var. Evet ama bu durumun kişiyi olgunlaştırdığını ve belki de bu tür maceralara ya da bu tür şeylere çok fazla artık atılmaması gerektiğini öğrettiğini görüyoruz bu durumun. Yani bir belirsizlik durumu söz konusu bu desteği seçen arkadaşlarda ağırlıklı olarak ve bu durumun getirdiği bir olgunluk söz konusu arkadaşlar. Belki de bu yüzden yaşandı. Yani bu kadar şeyi belki de bu kişi bu yüzden yaşadı diye düşünüyorum. Evet, belirsizlik çok ağır basıyor burada. Yani hala belki de dışarıya belki de şunu da söyleyelim. Belki de bütün bu hamleler daha huzurlu olacağını düşündüğü için ve dışarıya karşı daha ışıltılı ne derler ona? Bir de konuşabilsem söyleyeceğim de arkadaşlar siz anladınız onu. Gösterişli diyelim. Gösterişli bir hamle yapmak için aslında yani öyle bir görüntü vermek için aslında dışarıya bütün bu adımlar atılmış olabilir arkadaşlar. Fakat burada dediğim gibi bir belirsizliğin içine düşündüğünü çok net bir şekilde görüyoruz. Yani başlarda belki de ışıltılı bir hayat için atılan adımlar şu anda elindeki varlıkları korumaya yönelik bir hale dönüşmüş gibi görünüyor. Peki bakalım yakın gelecekte neler olabilir? Arkadaşlar yapılan şeyin nasıl anlatalım bunu? Yapılan bu hamlelerin ahlaki boyutunun olmadığı düşüncesi çok ağır basabilir. Kişi bu konuda kendini güçlü hissedebilir. Yani yaptığı şeyin
ahlaki olarak kendini sorguladığı ya da sorgulayacağı bir döneme girecek olabilir kişi burada. Bu aile yapısı içerisinde. Çünkü burada ahlak ve güç kartımız çıkmış. Biraz daha böyle belki de ona bunu yaptıran şeyler egolarıydı. Belki biraz daha gücünü, egosunu kontrol altına almayı öğrenen ve biraz daha ahlaki davranış. Şimdi burada ahlaki davranış derken kişinin ahlaksızca bir şey yaptığından bahsetmiyoruz tabii ki. Ama burada hani ahlaklı olanın, doğru olanın, nasıl diyelim, hani diyor ya burada çok çalışmaktan ziyade şansa bel bağlamak. Yani şansdan ziyade gerçekten çalışmak, kendi alın teriyle parasını kazanmak gibi şeyler olduğuna daha çok farkına varacak, öyle söyleyelim. Ve bu konuda bir güce gelecek, egosunu böyle kontrol altına almayı öğrenecek bir kişi olduğunu görüyoruz. Yani bu iki kart bana açıkçası yakın geleceğe dair bunu anımsatıyor. Ve bu fikrimi destekleyen alttaki kartlara da şöyle yorumlayabiliriz. Bakın burada anlattığım fikri şöyle bir destekliyor. Bakın şeytan zaten nedir? Bağımlılıktır. Bağımlılıkları, egosu, kötü, nasıl diyelim, ahlak dışı davranışlar, bağımlılıklar. Bakın şimdi şurada bahsettiğimiz ne dedik? Kumar baz kartı. Tabii ki burada metaforik olarak ama gerçek anlamda da alabiliriz demiştik. Burada bağımlılık, zaten kumar bağımlılık yaratır. Kumar ve türevleri, yani şans oyunlarıdır, işte bu tür şeylerdir, bağımlılık yaratır. Ve işte şeytan kartı da bize bağımlılıklarımızdan bahseder arkadaşlar. Bunun yanı sıra işte kısa yoldan para kazanmaktır, ışıltılı bir hayat sevdası, dışarıya böyle gösterme isteği gibi durumlar tamamen şeytan kartının aslında temsil ettiği konular. Diğer anlamlarının yanında bu anlamları da temsil eder. İşte kişi yakın gelecekte dedim ya size arkadaşlar. Şurada ahlaki olarak doğru olanın aslında böyle olmadığını, artık bu her neyse yaptığı şey ve bu konuda egosunun aslında bunu onu yaptırdığını ve bu egoyu artık kontrol altına alması gerektiğini fark ediyor dedik ya kişi için arkadaşlar. İşte bu bağımlılıkların, bu şeytan kartındaki bağımlılıkların ve ahlak dışı davranışların ya da ahlak dışı eylemlerin aslında ne kadar boş olduğunu fark edecek çok güçlü bir şekilde hiçlik kartı ile birlikte simsiyah bir boşluktur hiçlik kartı arkadaşlar. Bununla birlikte bunu fark edecek olan bir kişi görüyoruz. Yani şimdi burada toparlamak gerekirse arkadaşlar, toparlamamız gerekirse burada bu aile düzeni içerisinde çekirdek aileniz ya da eşinizde, çocuklarınızda olan aileniz fark etmez. Aile yapınız içerisinde arkadaşlar dışarıya karşı ışıltılı, gösterişli bir hayat sevdasında olan ve bunun için kısa yollardan para kazanmak için ya da bu tür şansını denemek için hamleler yapan bir kişi olduğundan bahsetmiştik. Ve bu kişinin şu anda en azından hani elindeki varlıkları korumaya yönelik bir düşüncesi olduğunu, maceraya kapalı bir kişi olduğundan bahsetmiştik. Buradaki macera, buradaki şeytan kartı, büyücü kartı, kılıç ası, bunların hepsi bize bunu aslında anlatıyordu. Ve burada da arkadaşlar belirsizliğe sürüklemiş, yani sadece kendine değil ailesini kendiyle birlikte bir belirsizliğe sürüklemiş bir durum vardı. Ve bu durumun aslında ne kadar boş olduğunu yakın bir gelecekte bunu daha çok fark edecek olan bir kişiden bahsediyoruz. Aile içerisindeki huzuru kaçıran kişiyle ilgili arkadaşlar. Evet, durum böyleyken meleklerimizin ve Rumi'nin mesajları bize ne olur? Bir de bunlara bakalım. Hemen melek terapisi kartlarımızı, melek kartlarımızı ve sevgili Rumi'mizi alalım. Son deste gerçekten enteresan çıktı. Yani çok spesifik bir konudan bahsetti sanki. Boğaz çakrası. Şu kart döndü ya. Bunu alacağım. Aslında biliyor musunuz? Şu da dönmek istedi. Onu da mı alsam? Hadi onu da alayım.
İkisi birlikte dönmek istedi de ben bir tane aldım ama diğerini de kıyamadım. Şunu alacağım. Bakın yine ay kartı çıktı arkadaşlar. Rumi'de ay kartı çıktı. Buradan başlayalım bakalım. Ay suda değil gökyüzündedir diyor arkadaşlar. Yani siz sudaki şimdi belirsizlik var demiştik ya. Bu belirsizliğin arkasından hiç ummadığınız bir şey çıkabilir. Bu konuyla ilgili de bir uyarı yapmak istiyorum. Yani sizi ve ailenizi, bu kişinin davranışları sebebiyle sizi ve ailenizi belirsizliğe sürükleyen bu durum her neyse arkadaşlar, bununla ilgili sizin hiç beklemediğiniz başka bir şey çıkabilir bu olayın altından gibi görünüyor. Ay suda değil gökyüzündedir. Yani siz büyük resme bakın. Olayın kendisiyle çok fazla ilgilenmeyin. Büyük resme bakın demek istiyor burada Rumi bize. Bakalım meleklerimiz ne diyor? Boğaz çakrası. Melekler kendi doğrunu sevgiyle söylemene yardım ediyor diyor. Burada belki de bakın şimdi aklıma şöyle bir şey geldi. Burada bir belirsizlik, çok ağır basan bir belirsizlik durumu söz konusu demiştik ya. Burada bulutlar kartı. Burada ne vardı? Bir tane daha bir şey vardı. Bir saniye bulacağım onu. Bir hiçlik kartımız. Evet bakın yine ay kartı. Yani arkadaşlar bu hiçlik kartı da bana biraz bunu anımsatabilir ama her neyse zaten yeteri kadar şu anda donemiz var. Şimdi bakın buradaki bulutlar kartı. Şunu da şöyle koyalım. Ay kartı. Buradaki ay kartı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Önemli bir telefondu. Açmak durumundaydım. Evet nerede kalmıştık? Evet şurada bahsettiğim bu belirsizlik, yani 2 tane belirsizlik kartı çıkarmıştı bize açılım içerisinde. Ve burada da bir ay kartı. Bu aranızda aile üyeleri arasında konuşulmayan, yani problemlerin dile getirilememesinden kaynaklı da aslında olaylar büyümüş olabilir, sıkıntılar büyümüş olabilir. Yani aile içerisinde bir iletişimsizlik söz konusu olabilir. Bu durum bir belirsizliğe doğru sürüklemiş olabilir. Bu nedenle bu kart çıkmış olabilir arkadaşlar. Burada bir boğaz çakrası kartı çıktığını görüyoruz. Yani konuşulamayanlar, dile getirilemeyenlerden bahsediyor bu kart bize. Ve diyor ki melekler kendi doğrunu sevgiyle söylemene yardım ediyor. Burada size aile içerisinde sorunlarla ilgili açık bir iletişim tavsiye ediliyor arkadaşlar. Belki konuşulmayan şeyler bu belirsizliğe neden olmuş olabilir. Bunun yanı sıra doğaya dön. Doğada kendi özünü, kendi doğanı bulacaksın. Sınırsız gücünü ve aradığın tüm cevapları da. Yani sizin cevabını bulmak istediğiniz bazı şeyler var arkadaşlar. Belki de siz muhatapsız kaldınız. Belki de siz bilgisiz ve iletişimsiz bırakıldınız. Karşı taraf tarafından, aile üyeleri tarafından. Yani bu sorunun çözülebilmesi için belki biraz daha sakinleşmeye, doğaya çıkmaya ihtiyacınız vardır. Siz de çok stres altında olabilirsiniz bu yaşananlardan dolayı. İletişimsizlik, saklanan gizlenen şeyler, boğaz çakrası ile ilgili problemler. Arkadaşlar tüm bunların çözümü açık bir iletişimde saklı. Yani aile üyelerinizle birlikte açık bir iletişime davet ediliyorsunuz burada sorunların çözümü için. Ve melekleriniz diyor ki sana yardım ediyoruz diyor burada. Yalnız değilsin, bunun farkına var ve biz meleklerine güven. Yani melekleriniz burada kendinizi yalnız hissettiğiniz durumlarda, belki dediğim gibi muhatapsız bırakıldığınız ailevi sorunlar kapsamında, yani muhatapsız bırakıldığınız konular, belirsizlikte kalan bu konularla ilgili sana yardım ediyoruz. Yani şu belirsizliklerle ilgili diyor. Bunların hepsinin tabii ki açığa çıkacağını da görüyoruz arkadaşlar, ama tavsiye burada açık iletişim kurmak, sakin bir şekilde, yapıcı şekilde yaklaşmak olarak görünüyor arkadaşlar. Evet, bu deste içinde böyleydi. Fakat ben bir şeyi merak ediyorum. Yani bu problem gerçekten çözülecek mi? Tamam, meleklerimiz çünkü burada bir Rumi ay kartı çıkardı bize. Yani meleklerimiz bize evet yardım ediyoruz sana diyorlar, ama buradaki ay kartın, yani ay suda değil gökyüzündedir kartının üzerine ben bir Rumi kartı daha çekmek istiyorum. Diğer destede bunu yapmamıştık ama orada biraz daha mesajlar net ve açıktı. Dediğim gibi yani gidişata göre, açılımın gidişatına göre zaten hareket ediyoruz. Ben burada bir Rumi kartı daha çekeceğim derken bir sürü kart kendine attı. Ama tabii ki bir tane çekeceğim arkadaşlar.
Bakalım Rumi bize nasıl bir cevap verecek? Dinarların üçlüsü. Allah baldan bir ev inşa etmesi için arıya bilginin kapısını açar. Arkadaşlar bu kartın bana ilk hissettirdiği şey, bu bilgi zaten hani bu problem çözülecek mi, çözülmeyecek mi, bu aile huzuru yakalanacak mı, yakalanmayacak mı? Yani şu görünen ya da gösterilen huzur yakalanacak mı, yakalanmayacak mı? Sen zaten bunun bilgisini kendi içinde biliyorsun diyor. İşte belki de bu yüzden doğaya yönel, içine yönel, yüksek benliğine iletişim kur diyor. Siz bunu böyle olacağını hissediyorsanız zaten bu durum çözülür arkadaşlar. İkinci hissettirdiği şey ise şuradaki belirsizlik ve iletişimsizlik, açık iletişime dönerek belki aile üyeleri birbirleriyle daha iyi bir iletişim kurup işbirliği yaparak, çünkü bu işbirliği kartıdır aynı zamanda para üçlüsü, dinarların üçlüsü, klasik tarotta para üçlüsü, aile üyelerinin bir işbirliği yaparak, tabii ki bu açık iletişim kurarak mümkün olabilecek sağlıklı bir iletişimle ve bu işbirliği sonucunda bu olayların çözüleceğini ve şu huzurun yakalanacağını çok net bir şekilde bize kartlar söylüyor. Peki. Hemen şifa çalıştırıyoruz tabii ki. Huzur kartıyla birlikte şifamızı çalıştırıyoruz. Bu desteği seçen sevgili arkadaşlarım için evrenden akan en yüksek şifaya kanal olmayı niyet ediyorum. Evet arkadaşlar, ailevi problemlere dair yaptığımız açılımları belirli aralıklarla tabii ki tekrarlayacağız. Umarım sizler için şifa olmasını niyet ediyorum. Yani sizler için yol gösterici olmuştur umuyorum ki. Şifamızı da çalıştırdık ve abonelik, beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim ve benim için gerçekten çok iyi bir motivasyon kaynağı olur arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Like and subscribe.